Güneşe çevirelim, güneşe çevirelim bu karanlık günleri. Ay güzel bu karanlık günleri. Karadeniz'in ruhu Karadeniz insanının içine işlemiştir. Onlar da Karadeniz gibi bir dalgalanır, bir durulurlar. Dalgalandığında hayata meydan okur, dik dağları aşar, doğaya baş kaldırırlar. Durulduklarında zamandan bir mola çalar, doğanın tadını çıkarırlar. Karadenizli Cavidan Yılmaz da hiç durulmayanlardan. Dalgalanan hayatının akışına yeniden yön veren, Karadeniz'in dağlarında hiç tanımadığı insanlar için çaba gösteren, başkalarının hayatında değişimlere neden olan, bir fark yaratan Cavidan Yılmaz. Cavidan Yılmaz aslında bir eğitmen. 23 yıl Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yaygın eğitim çalışmaları sorumlusu olarak çalışmış. Sonra emekli olmuş. Ama o fiilen emekli olsa da idealleri emekliye hiç ayrılmamış. Dereler akar gider, dereler akar gider, taşları yıkar gider. Ay O güzel. her sabah bir rüya jeneratörü gibi hayallerle uyanıyor. Kendi hayallerine inanıyor. Başkalarını da inandırıyor. İdeallerinin peşinde İdeallerinin peşine düşüp yola koyuluyor. Kırsalda yaşayan kadınların ve erkeklerin kadın hakları konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğunu fark ettiğinde önüne bir hedef koydu Cavidan Yılmaz. Dağlar ne kadar uzak, yollar ne kadar patika olursa olsun o köylere gidecek, gerekirse herkes ile tek tek görüşecek, ailenin tüm fertlerine haklarını anlatacaktı. Yönetim kurulu üyesi olduğu Trabzon Türk Anneler Birliği'ndeki arkadaşlarını harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler ve Sabancı Vakfı'nın hibe programlarına kadın dostu köylere yolculuk projesini kabul ettirdi. Ve ardından yollara koyuldu. Sis dağlara inmiş, ağaçların yeşilliği beyaza bürünmüştü. Dağlara tırmandıkça Cavidan Yılmaz'ın idealleri de ağaçlar gibi büyüyor, toprağa kök salıyordu. Trabzon'un iç kesimlerinde bulunan 4 ilçenin köylerine yazın gittiklerinde köyde hiç kadın bulamadılar. Şaşırdılar. Anladılar ki kadınlar yaz aylarında tarlalarda, bahçelerdeler. Havanın kötü olduğu zamanlardaysa ancak o zaman köyde evlerindeler. Cavidan Yılmaz ve arkadaşları kış aylarında yola düştüklerinde ise önlerinde bir yol yoktu. Yağmur sularının aktığı kayaların arasından hem bir yol açıyor hem de tırmanmaya çalışıyorlardı. Önlerinde ise bu yolları sırtında 50 kiloluk çuvallarıyla tırmanan kadınların ayak izleri vardı. İşte o ayak izleri ve inançları onları o köylere ulaştırdı. Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi olarak geldik köyünüze. Köyünüzdeki işte kadınların sorunlarıyla ilgili sohbet yaptık, konuştuk. Baktık ki köyünüzde okuma yazma oranı düşük. Evet, kadınlarımızın öyle bir sorunu var. Fakat şimdi köyünüzde kadın öğretmen var. Sizler de akşamlardan bile olsa o kurslara katılın. Öğretmeninizi de tanıdık. Çok şirin bir öğretmeniniz var. Cavidan Yılmaz 8 ay boyunca köylerde verdiği eğitimlerde 500 kadın ve 150 erkeğe ulaştı. Bazen köylerin okulunda topluca, bazen de sınıflarda tek tek görüşmeler yaptılar. Bu eğitimlerde üreme sağlığı, aile içi ilişkiler ve kadının insan hakları gibi birçok konularda eğitim verdiler. Eğitimlerden kadın sağlığını öğrendik. Yani geldi anlattılar, çok teşekkür ederiz. Biz de öğrendik yani. Yani genellikle mirastan bahsettiler. Dedi ki işte ailenin büyüğüne işte baba malı babasının yani ölenin üstüne yazıldığı için yani bunu kanuna başvurup kendi üzerine geçirebiliyor dedi. Anlattı yani. Yani ben ne yapayım? Üstüme yer yok ki, yer kalacak bana da kızıma da anlatacağım, oğluma da anlatacağım. Yani üstüme yer yok. Yani yerim yok ki. Oğluma da diyeyim de burası senin, bura benim. Misal kızıma diyeyim burası senin, miras kalacak sana. Yani üstüme yer yok. Eğitim daha önceden verilmiş olaydı gerçekten o kadar
çocuk yapmazdık. 5 tane çocuk yapmazdım. 5 çocuklar 5. Bakılmaları zor. İstediğini alıp giyindiremeysin. İstediğini alıp yediremeysin. Bak bugüne kadar çocuklarımı okula veremedim. Bugün verdik onlara okula. Hiçbir şey alamadıydık onlara. Dün gittik işte harç borç aldık onlara. Giysi yine almadık onlara. Defter kalem aldık onlara o kadar. Yani yer davasından dedi işte babamla misal bir yer hakkın ya da bir mal hakkın varsa falan yeri işte arayın dedi, kağıt verdiydi bize. Eşinle bir problem olur ayrılık ya da gibi bir mal ne olsa o buraya dedi yani arayın bize numara verdiler ben de. Şeye de verdim eltime de verdiydim onlara kaynanama da. Hepsine ayrı ayrı yazdık verdiydim. Okulumuz var ama yeterli değil. Okulumuzun hademesi yok. Çocuklarımız üşüyor. Ondan sonra yeterli öğretmen tek oluyor. Yeteri kadar bilgi olmuyor. Ne bileyim köyümüzün yolu yok. Var ama yeterli değil. Gözümüz biraz açıldı. İyi oldu. Anlattıkları iyi oldu. Köylerde psikolojik ve hukuki desteğe ihtiyacı olan 20 kadını saptayarak Trabzon Valiliği ve ilgili birimlere haber verdiler. Herhangi bir şiddet, taciz, istismarla ilgili bir sorunu olduğunda Alo 183 hattı var. Bu sosyal hizmetlerin bir hattı oluyor. Yaşlı, engelli, kadın ve çocuklarla ilgili sorunlarda sizi yönlendiriyorlar. Ayrıca Trabzon Barosu'nun da Kadın Hakları Komisyonu var. Bu Kadın Hakları Komisyonu'nda da kadınlar ücretsiz avukat talebinde bulunabiliyorlar. Ve oradaki sorunlarını o kadın avukat vasıtasıyla çözmeye çalışıyorlar. Yüksek köylerimizin zaten en büyük sorunu özellikle Karadeniz bölgesindeki kadınların miras haklarından yararlanamamaları. Miras hakları kadınlarımıza verilmiyor. Malların tapu kayıtlarında %86'sı erkeklerin. Halbuki erkek ve kadının bir fark olmadığına göre mal paylaşımında eşit olması lazım. Köylerde yaptıkları alan taraması ve anket çalışmasıyla kimselerin gitmediği, bürokrasinin arada bir uğradığı köylerde yaşayanların sorunlarını dinleyip veriler elde ettiler. Projenin sonunda hazırladıkları raporu Trabzon Valiliği, kaymakamlıklar, kadın kuruluşları ve yerel medya ile paylaştılar. Cavidan Yılmaz, Kadın Dostu Köylere Yolculuk projesiyle köylerdeki kadınların dostu oldu. Unutulan, hiç sesi duyulmayan uzak köylere hem ihtiyaçları olan bilgiyi götürdü hem de onlardan bir ses getirdi. Köyler dağlara ayrı ayrı yayılmış olsa bile sorunlar aynıdır dedi. Ortak çözümlerin peşinden koştu. Karadeniz'in farklı coğrafyasında Cavidan Yılmaz da kocaman bir fark yarattı.